Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirebiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye devam edecek. Yapacağımız örgüye göre ayarlayacağız ilmeklerimizin sayısını. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Şöyle ilmeklerimi tamamladım. Arka yüzünde de bir sıra ters ördüm ilmeklerimi. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Ben lastiksiz başlayacağım için böyle bir işlem yaptım. Evet, birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örelim. Evet, sıra sonuna geldim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi 1 2 ilmeğimi şu şekilde aldım. Düz örerek ilmek çıkardım. Şişimden çıkarmıyorum bu ilmeklerimi. Bir kez doladım. Daha sonra aynı ilmekleri bir kez daha düz ördüm. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Sıradaki 2 ilmeğimin topladım, düz ördüm. Bir doladım, aynı ilmeklerimi bir kez daha ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. İkinci sıra arka yüzündeyiz. 2 ilmeğimi aldım, düz ördüm, şişimden çıkarmadım, bir doladım, bir kez daha düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Bakın şöyle. Son 2 ilmeğim kaldı. Topladım, düz ördüm. Bir doladım, artırma yaptım. 2 ilmeğimi tekrar düz örerek şişimden çıkardım. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerim bakın üçlü üçlü şöyle gruplar halinde. Birer tane bak ortada şöyle kabarık duran ilmeğim var. Şimdi onu örmeden alıyorum. Şu ortada duran ilmeğimi örmeden bu tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir toplayarak düz ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. Ortadaki şöyle kabarık duran ilmeğimi örmeden aldım. Sağ şişime sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Ortadaki ilmeği örmeden alalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örerek tek ilmeğe düşürelim. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz.
Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimiz şimdi 2 2. Birinci ilmeğimi ben bu şekilde ters örüyorum. Benimki tamamen el alışkanlığı arkadaşlar. Siz eliniz nasıl alışıksa öyle yapabilirsiniz. Ama ikinci ilmeği şöyle yapmamız gerekiyor. Önden alarak. Diğerini ben arka taraftan alıyorum. Arka kanattan. Şu ikinci ilmeği de önden alarak ters örüyorum. Yani ilmeklerimizi ters öreceğiz ama siz eliniz alışıksa şu şekilde yaparsınız. 2 ilmeği de şöyle yaparsınız. Nasıl alışıksa yani. Ben normalde terslerimi böyle örüyorum. Şöyle. Ama bu ikinci ilmeği bu şekilde yapmam gerektiği için öyle alıyorum. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Evet. Sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model tabii şu anda kendini göstermiyor. İlerledikçe harika ortaya bir model çıkacak. İsterseniz bir kez daha kuralım modeli. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıramı tamamladım. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi 1 2. 2 ilmeğimin ikisini bir aldım, düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Daha sonra bu 2 ilmeği tekrar düz ördüm. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 2 ilmeği aldım, düz ördüm. Şöyle. Bir artırma yaptım. Bu 2 ilmeğimi tekrar düz ördüm. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde böyle şekillendireceğiz. 2 ilmeğimizi alalım, düz örelim. Bir dolayalım. Tekrar düz örüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Son 2 ilmeğimi de aldım, düz ördüm, bir doladım, tekrar düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerim şöyle üçlü gruplar halinde. Bu üçlünün ortada duran yani şu ikinci ilmeğimi bakın şöyle zaten kabarık duruyor. Bunu örmeden sağ şişimi aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir topladım, düz ördüm. Tek ilmek çıkardım yani. Ortada duranı aldım sağ şişime örmeden. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Tek ilmek çıkardım. Ortada duranı aldım sağ şişime. Diğer ikisini şu şekilde düz ördüm. Kestim yani. Ortada duranı örmeden aldım. Diğer 2 ilmeğimi
düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Ortada duran ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ikisini de düz ördüm. Tek ilmek çıkardım. Evet. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu 1. ilmeğimi ben bu şekilde örüyorum. Dediğim gibi siz hangi taraftan örebiliyorsanız o şekilde yaparsınız. Fark etmez. Ama 2. ilmeğimizi şöyle ön kanadından almamız gerekiyor. Ters örerek devam ediyorum. Son sıramız, modeli 2 kez kurmuş olduk burada. Evet. Modeli bakın 2 kez kurduk. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben daha önce yaptığım bir parça, onu da göstereyim size. Daha önce yaptığım parçam da şu şekilde bakın. Bunu lastikli yaptım. Şöyle arada bir de 4 sıra düz örgü yaparak. Modeli bu şekilde kuruyoruz. Modeli gösterdim size. Ama ana modelinizi kurarken, yani yapacağınız örgüyü kurarken şu örnekte yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Lastikten sonra 4 sıra düz örgü, 2 defa modeli kurabilirsiniz. Daha sonra yine 4 sıra boşluk bırakarak devam edebilirsiniz. Bu 4 sırayı 2 sırada bırakabilirsiniz. Bu 2 model kurulumunu tek olarak da yapabilirsiniz. Yani her türlü uygulayabilirsiniz bu modeli. Modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bakın gayet güzel, şöyle kabarık kabarık görünen bir model. Şöyle yapmam da bence daha hoş durdu. Çünkü model kalın, şöyle örgümüz bayağı bir kalın duracak. Tek olarak model kurarsak, yani hepsini modelli yaparsak çok kalın bir örgümüz olacak. Eğer öyle bir şey yapmak istiyorsanız araya boşluk bırakmadan yapabilirsiniz. Modelimizin arka yüzü de şu şekilde. Bakın gayet güzel ve temiz bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz. Bunda da şöyle hazır lastik ördüm. Kanalımda var bu lastiğin anlatımı. İsteyen olursa, eğer bulamazsanız ben linkini bırakabilirim. Bu modelden hırka yapabilirsiniz, süeter yapabilirsiniz, bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Yani her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Atkı bere yapabilirsiniz. Şöyle lastik kullanmadan atkı bere yapımında da kullanabilirsiniz. Gayet güzel, yapımı da oldukça kolay, şöyle gösterişli bir model. Sizler de nelerde uygulayacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.